Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Doğal tarım uygulamalarında birçok bitkiyi farklı sorunların çözümlerinde bize yardımcı olması için kullanıyoruz. Ancak bunlara doğru olmayan etkiler atfedildiği veya yanlış anlama nedeniyle olmayan özelliklerin varmış gibi düşünülmesi maalesef uygulamalarda başarısızlıklara yol açar. Bu tarz kurmayı planladığımız sistemimize yardımcı olmasını amaçladığımız ancak yanlış bilgilerle kendisine yaklaştığımız çiçeklerin başında kadife çiçeği gelir. Kadife çiçeği terimi Tagates cinsindeki bitkiler için ortak bir addır. En az 50 türü barındıran bir ailedir. Ancak tamamen farklı bir tür olan Calendula officinalis içinde kullanılır. Genel olarak İçerikleri ayrı gibi olsa da türler arasında ciddi içerik değişikliklerine, etkin madde oranlarının farklılıklarına ve dolayısıyla hedeflediğimiz amacın çok dışına çıkabildiğimizi görüyoruz. Bu nedenle kadife çiçeği şu işe yarar dediğimiz zaman hangi kadife çiçeği türü bu etkiyi sağlıyor sorusunun kafamızda canlanması gerekir. Ancak durumun bu şekilde olmadığına maalesef tanık oluyoruz. İki örnek vermek gerekirse. Kadife çiçeği nematodları öldürür dediğimiz zaman aklımıza hangi tür kadife çiçeği nematodları öldürür sorusu gelmiyor. Toptancı bir anlayışla bütün ailenin bu işlevi yerine getirdiğini sanıyoruz. Oysa ki bu kadar geniş ailede sadece iki tür bu özelliğe sahiptir. Fransız ve Afrikan türleri toprak altındaki nematodları öldürür, diğerleri bu özelliklere sahip değildir. Nematod konusuna tekrar döneceğiz. Devam edecek olursak, kadife çiçeği böceklerde larvadan erginliğe geçişi engeller ve doğal bir haşere ilacı olarak kullanılabilir diye bir bilgi paylaşılıyor olabilir. Yine aklımıza hangi tür olduğu sorusu gelmeli ve kısaca şunu söyleyebiliriz ki bütün kadife çiçekleri ekdiyaz inhibitörlerine sahip değildir ve buna sahip olan hiçbir kadife çiçeği bahçenizde yetiştirdiğiniz kadife çiçeği değildir. Tabii kadife çiçeğine yaptığımız atıflar bunlarla sınırlı değil. Sinekleri ve sivrisinekleri kovar deniliyor. Hayır, bu işlevi yerine getirmez. Mantarları öldürücü özelliği vardır denilir. Ancak bu taze çiçek olarak bahçenizde olduğu zaman değil, esansiyel yağı çıkartılarak etkinliği kat be kat arttırıldığı zaman olabilir. Kadife çiçeğinin kullanılmasını tavsiye edilen konuların başında yaprak biti gibi emici böcekleri kovduğu bilgisi gelir. Ancak durum tam tersidir. Kadife çiçeği emici böceklerin konakçısı bir bitkidir. Bu konularda yapılan bilimsel araştırmalarda yaprak bitleri, beyaz sineklerin de içinde olduğu böcek ailesi, Japon böcekleri ve kırmızı örümceklere dahil olmak üzere en az 15 haşerenin kadife çiçeği tarafından çekildiğini ortaya koyuyor. Yabancı kaynaklardan alınan bu bilgilerin çeviri hataları nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela domatesi kırmızı yaprak bitkilerinden korumak için yanına kadife çiçeği dikilirse yaprak bitleri domatese gelmeyecek, daha lezzetli bulduğu kadife çiçeğine gidecektir. Burada bir tuzak bitki mantığı güdülerek bu bilgi verilmiştir. Fakat kadife çiçeği üzerinde popülasyon artan yaprak biti en sonunda domateslere akın edecektir. Bu nedenle yaprak bitlerini kovmak için kadife çiçeği kullanmayın veya sebzelerinizden uzak bir noktada dikin ve popülasyonu burada kontrol altına alın. Nematod konusuna gelirsek. Nematodlar çok minik asalaklardır. Yaşamlarını sürdürebilmek için canlı bir organizmada asalak olarak beslenmesi gerekir. Kafalarındaki kimyasal reseptörler bitkilerin salgıladığı kimyasalları bulur ve o bitkinin köklerinden beslenmeye başlar. Her bitki de aynı şekilde asalaklık yapmazlar. Nematota duyarlı bitkiler vardır ki domates de bunların başında gelir. Etkin bir şekilde saldırdıklarında domates yetiştirmek mümkün olmaz. İşte bu mantıklı hareket edilerek ortaya atılan bilgi
kadife çiçeklerinin nematodlarla mücadelede domatesin yanına dikilmesi tavsiyesine kadar gider. Kaldı ki faydalı nematodların sayısı zararlı nematodların sayısından kat be kat fazladır. Birkaç zararlı için çok faydalı canlıları öldürmek mantık dışı bir uygulamadır. Sonuç olarak bahçenizde doğal tarım uygulamaları sırasında uzak bir noktada tuzak bitki olarak kullanabilirsiniz. Doğru sonuçlar için hedeflenen amaç neyse ona uygun türde kadife çiçeği kullanın. Ya da hiç kadife çiçeğini bahçenize dikmeyin, toprak altındaki nematodları öldürmek size birçok zararlının avcılarını öldürdüğünüz için çok farklı sorunlar olarak karşınıza çıkacaktır. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.